Herkese merhaba. Meryem'in mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yöresel böreğimiz olan bir o kadar da lezzetli olan börek tarifiyle geldim. Diğer adıyla damat böreği. Hemen sizi bekletmeden tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamaya başlayalım. 1 çay kaşığı tuzumuz, 1 çay kaşığı şekerimiz var, 1 çay kaşığı mayamız var ve 1 su bardağı ılık suyumuz var. Hepsini birleştirdikten sonra iyice çırpıcıyla karıştırıyoruz. Ve unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. 3 su bardağı un kullandım ama dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Önce 2,5 su bardağını ekledim. Sonra yavaş yavaş geriye kalan unumu ekleyeceğim. Spatula ile karıştırdıktan sonra şimdi elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak bir o kadar da hamurumuzu rahat açarız. Mayalı bir hamur ama mayalandırmıyoruz. Sadece dinlenmeye bırakacağız. Çok pratik, hiç zamanınızı almayan bir börek. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Hamurumun dokusu bu şekilde olduktan sonra hiç bekletmeden hamur tahtamın üzerine birazcık yağ serpiştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi birazcık daha yoğuruyorum. En az 3-4 dakika. Bu şekilde yoğurduktan sonra hamurumu bezelere ayıracağım. Bezelerimizin boyutlarını pişireceğimiz tavanın tabanına göre ayarlayacağız arkadaşlar. Ben 35 santim çapında tavada pişireceğim. Onun için 5 adet beze elde ettim. Ve benim tavam için yeterlidir. Eğer siz daha küçük bir tavada yapacaksanız bezelerinizi küçültüp sayısını çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde orta boy mandalina büyüklüğünde yapıyorum. Bezelerimizin aynı eşitlikte, aynı büyüklükte olması lazım. Bezelerinizin eşitliği, büyüklüğü aynı olacak. Kesinlikle büyüklüğü, küçüklüğü olmayacak. Hepsini yuvarladıktan sonra servis tabağımın tabanını hafif yağlıyorum ve elimle bu şekilde birazcık bastırıyorum. Bezelerimi tabağıma sıralıyorum ve üzerine bir poşet geçirip en az 20-25 dakika dinlenmesini bekleyeceğim. Dinlenme süresi oda ısısına göre değişebiliyor. Ve dinlenen bezelerimi hemen hamur tahtamın üzerine birazcık un serpiştiriyorum ve oklavayla gördüğünüz gibi açmaya başlıyorum. Eğer ben merdane ile açmak istiyorum derseniz merdane ile de açabilirsiniz. Oklava kullanmakta zorlanan birisi bile kesinlikle çok rahat açacaktır. Onun için hiç tereddütte kalmayın. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde, dakikalar içinde hemen büyüyor. Bu şekilde bile elimizle ipek gibi oluyor. Bakın hiç yırtılmıyor kesinlikle. Onun için dediğim gibi hiç tereddütte kalmayın. Çok rahatlıkla açacaksınız. Yufkalarımızın inceliği bu şekilde. Su böreği yufkası inceliğinde olursa yeterlidir. Çok aşırı inceltmenize gerek yok. Hemen ikinci bezemi aldım. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde hemen açılmaya başladı. Bütün bezelerimizi açıyoruz. Temiz bir bezin üzerine sıralıyoruz. Hepsini açtıktan sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Dediğim gibi çok lezzetli bir börek. Gerçekten hiç zamanınızı almıyor. Bir o kadar da pratik. Sabah kahvaltısında olur. Aniden böyle canınız börek ister. Hemen hiç fırını açmadan direkt tavada pişirilebilen bir börek. Kat kat. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Yaptığınıza, denediğinize asla pişman olmayacaksınız. Normalde bu böreğin orijinali Bakırsine'de soba ateşinin üzerinde çevire çevire pişirilir ve adı da damat böreğidir. Bütün bezelerimizi açtıktan sonra hemen hızlı bir şekilde iç harcını da hazırladım. Ben yağlı sünen çökelek kullandım arkadaşlar. İçine de bir kibrit kutusu kadar kaşar rendeledim. Bir tutam da maydanoz ekledim. Siz istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ve ocağımın altını açtım. Tavamın üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirdim. Ve gördüğünüz gibi ilk yufkamı alıyorum. Şu şekilde elimle düzeltiyorum. Yufkamızı aldıktan sonra tavamızı bu şekilde gezdirerek pişireceğiz arkadaşlar. Yoksa böreğimizin ortası pişer, kenarları çiğ kalır. Ocağımızın altını da
orta derecede açacağız. Gördüğünüz gibi ilk yufkamı çevirdim. Üzerine iç harcını ekliyorum. Kesinlikle yufkamızın çiğ yüzeyine iç harcını koymuyoruz. Pişen yüzeyine koyuyoruz. Sıralamamız: pişmiş yufkanın yüzeyi, üzerine iç harç ve onun üzerine çiğ yufkamız ve onun üzerine 1,5 yemek kaşığı bu şekilde sıvı yağımız. Yani dediğim gibi bütün yufkalarımızda sıralamamız bu şekilde olacak. Kontrol ediyorum ve bu şekilde alt üst ediyorum. Ben iç harcı olarak yağlı sünen çökelek ve kaşar kullandım. Çökeleğiniz yağlı değilse bile kaşarı muhakkak kullanmalısınız arkadaşlar. Biliyorsunuz kaşarın hamuru tutma özelliği var. Yağlı bir peynir olduğu için. Aksi takdirde böreğimizi çevirirken sıkıntı yaşayabiliriz. Özellikle ilk defa yapan arkadaşlarımız sıkıntı yaşayabilir. Bizim oralarda dediğim gibi bu damat böreğidir. Eğer bir evde bir kız nişanlanmışsa, sözlenmişse, damat o eve ziyarete gelecekse bu börek yapılır. Videomun da başında dediğim gibi sobanın üzerinde bakır sinide çevire çevire pişirilir. Yıllardan beri bu böyledir. Bu geleneğimiz bizim hala devam eder. Adı da onun için damat böreğidir. Gerçekten çok lezzetli bir börek. Tabii bizim yine dediğim gibi bu imkanlar olmadığı için evimizde bu şekilde tavada yapıyoruz. Tavada da çok lezzetli oluyor. Bir o kadar da pratik oluyor. Hiç zamanımızı almadan biraz önce de dediğim gibi canımız börek istediği anda hemen şipşak yapabileceğimiz bir börek. Son yufkamı da pişirdim. Şu an alt tabanını çevirdim. Birazdan böreğimin altını kapatacağım. Böreğimiz servise hazır. Bu şekilde tavamızı gezdirerekten pişiriyoruz. Yüzeyinde de olduğu gibi bakın her tarafı eşit pişiyor. Böreğimiz piştikten sonra ocağın üstünde kesinlikle bırakmayacağız. Çünkü ocağın ısısı, tavanın ısısı böreği kurutabilir. Sizinle paylaşmak istiyorum. İç harcı olarak istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben orijinali bu şekilde peynirli, çökelekli olduğu için iç harcı olarak ben yağlı sünen çökelek kullandım. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ispanak olur, kıyma olur, patates olur. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Böylece bir videomun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Videomu, tarifimi sevdiğiniz bir arkadaşınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.